Acının her halini yaşatacağım sana Selmina. Hayatını kabusa çevireceğim. Erva tırnaklarını Selmina'nın göğsüne geçirip orada büyük bir yara açarken onun acı içinde kıvranışından büyük zevk alıyordu Erva. Acıdan beslenen bir cindi. Selmina acı çektikçe daha da çok güçleniyordu. Neler olduğunu anlamayan Selmina göğsünde hissettiği acıyla bir anda adım atamaz, nefes alamaz hale gelmişti. Başı hafiften dönüyor, midesi aldığı metalik kan kokusu yüzünden bulanıyordu. Babasına seslenmek istese de yapamadı. Bir şeyler sanki konuşmasını engelliyordu. Neler oluyordu bana? Neden hareket edemiyorum? Konuşamıyorum. Göğsüm, canım neden bu kadar çok yanıyor? Aldığım bu kan kokusu da ne? Diye kendi kendine sorarken başına, göğsüne ve karnına giren şiddetli ağrıyla iki büklüm oldu. Acıdan gözlerinden yaşlar sicim gibi akarken nefes almak için ağzını açmaya çalıştı ama başaramadı. Burnundan akan kanlar yüzünden ince bir çizgi halinde toprağa karışıyordu. Erva, Selmina'nın göğsünü yakıp kül etmek istese de şu an sadece orada açtığı yarayla yetinmesi gerektiğini biliyordu. Ona daha fazla zarar veremezdi şimdilik. Tırnaklarını açtığı yaranın içinde hareket ettirip elini daha çok bastırmaya başladı. Damarlarında dolanan ateş Selmina'nın göğsünün etini yakmaya başlamıştı. Artık durmalısın Erva. Buna biraz daha devam edersen kızı yakacaksın. Bu ses Ervah'ın kabilesinden en yakın arkadaşı Zerhan'a aitti. Zerhan her ne kadar iblisin yolundan giden kafir bir cin olsa da arkadaşının başının belaya girmesine izin vermezdi. Ervah Zerhan'ın sözlerine hak verip tırnaklarını Selmina'nın göğsünden ayırmak için elini yumruk yaptı ve tırnaklarını ete batarak elini hızla çekti. Selmina hissettiği acıyla içinden çığlık çığlığa ağlarken dışından hiçbir ses çıkaramıyordu. Acısını dile getiren tek gözyaşlarıydı. Ervah elini çektiği anda Selmina'nın gözleri acıdan karardı. Nefes alamadığı için daha fazla ayakta duramayıp hızla konağın kapısına yığıldı. Mardin'in kurak toprağı bu gece Selmina'nın kanıyla sulanıyor. Eski duvarlarında kimsenin duymadığı korkunç bir kahkaha yankılanıyordu. Ervah'ın intikam ve kan ile taçlanan kahkahası. O zaman çok yavaş akıyor. Selmina'nın ruhu acılar içinde kıvranıyordu. Bu hale nasıl gelmişti? Bu hale onu kim veya kimler getirmişti? Yarı baygın bir halde kafasında bunun gibi onlarca soruyla baş başa kalırken bedeniyle ruhunun çok yorgun olduğunu hissediyordu. Murat Bey kızını yerde kanlar içinde yatarken gördüğü anı gözünün önünden silip atamıyordu. Şu dünyadaki tek değerlisini kaybetme düşüncesi ona korkuların en büyüğünü yaşatmıştı. Konak halkıyla birlikte apar topar sağlık ocağına geldiklerinde Murat Bey müdahaleyi diğer doktor arkadaşına bırakmıştı. Eğer kendisi bir müdahalede bulunmaya kalkarsa hem Hipokrat yeminini çiğneyeceğinin hem de kızının hayatına mal olabilecek bir hata olabileceğinin farkındaydı. Saniyeler bir asır gibi geçmiş, Doktor Hakan odasında Selmina'nın yarasını dikkatlice incelemişti. Yarayı ilk gördüğü andan itibaren bunun bir böcek ısırığı ya da herhangi bir yaralanma sonucunda oluşan bir yara olmadığını anlamıştı. Bu yarayı sadece ve sadece bir cin yapabilirdi. Ah be kızım, daha yeni geldiniz. Senin ne işin olur cinlerle? Bunu sana neden yaptılar? Gözlerinde üzgün bir ifadeyle dikkatlice diktiği dikişleri son bir defa kontrol edip yaranın üzerine güzel bir pansuman yapıp gazlı bezle sardı. Doktor Hakan odada arkadaşına ve Selmina'ya bakarken bu yaranın neden olduğunu arkadaşına nasıl açıklayacağını bilmiyordu. Bir cin musallatı söz konusu ise bunu arkadaşı Murat'ın haberi olmadan çözmeliydi. Murat Bey ise kızının o güzel gözleriyle yeniden kendisine bakmasını istiyordu. Baba deyişini o güzel sesinden duymak istiyordu. Sedyenin başında kızının elini tutarak uyanmasını beklerken Selmina'ya bir çift kara gözlü endişeyle bakıyordu. Mert sabah üzerine gelip tehdit ettiği kızı akşam evinin kapısının önünde kanlar içinde gördüğünde içinde ufak da olsa bir pişmanlık olmuştu. Selmina olaylı bir şekilde konağı terk ettikten sonra kimseye bir çift söz etmeden Fuzul kardeşin yanına almıştı. Dicle'si onun her şeyiydi. Ona kalkan el, yükseltilen ses kim olursa olsun cezasız kalmazdı. Abisinin bir tanesiydi. Asmin'inden bile daha değerliydi. Bazı sevgilerin gücü büyülerden bile daha güçlüdür. Dicle abisinin kendine yönelttiği soru karşısında ne diyeceğini bilemedi. İlk başta kendisine göstereceği tepkiden korksa da Asmin'in kendisine bugün ne kadar yaptığı her ne varsa bir cesaretle hepsini anlattı. Belki abisi bir daha yüzüne bile bakamayacak, onu yalancılıkla suçlayacaktı ama olsundu. Gerçek er ya da geç açığa çıkmayacak mıydı zaten? Lakin öyle olmamıştı. Mert, canı, bir tanesi kardeşinin her sözüne ön yargısız inanmıştı. Bilirdi. Dicle'si sözünün eri bir kızdı. Yalan dolan bilmezdi. Zaten yalan söyleseydi kaçırdığı gözlerinden ve kızaran burnundan anlardı. İşte ne olduysa o konuşmadan sonra olmuştu. Mert bir deli fişek gibi Asmin'in kalbini delik deşik etmişti. Kendi yüreği ise çoktan paramparça olmuş,
kan revan içinde kalmıştı bile. Öyle ki o yaralar bir daha kapanmayacaktı. O yaralar çok büyük felaketlerin en büyük nedeni olacaktı. Bunları düşününce pişmanlık duygusu daha bir ağır basmıştı Mert Yağızoğlu'nun yüreğine. Sermina'nın çok üzerine gitmişti. Çok ağır sözler söylemiş, belki de kalbini kırmıştı. Uyanır uyanmaz ilk iş ondan özür dilemek olmalıydı. Dicle ise abisine bin bir dil dökerek ısrar etmiş, sağlık ocağına öyle gelebilmişti. Şu zamandaki tek arkadaşının sağlık durumunu çok merak ediyordu. Onu kaybetme düşüncesi bile canını haddinden fazla yakıyordu. Yaşadıklarının hayal ve gerçekliği arasında kalan Sermina ise ilaçların etkisiyle her dakika biraz daha kendine geliyordu. Kolundaki acıdan serum takıldığını hissetti. Babasının o güven veren kokusunu ciğerlerine çekip onun varlığını benimsedi. Yavaş yavaş gözlerini kırpıştırıp açtı. Ağzını oynatıp kısık bir ses ile su istediğini söyledi. Babası sevinçle yerinden doğrulup kızının içmesi için plastik çayırdaki suyu büyük bardağa doldurdu. Sermina ağzına değen metal ile babasının su içireceğini anladı. Biraz doğrulup ağzını zor da olsa açarak küçük bir yudum su içti ve geriye uzandı. Biraz daha iyi misin kızım? Sermina babasının ses tonundan nedenli korktuğunu anlamıştı. Biraz da olsa babasının için ferahlatması gerektiğinin de farkındaydı. Ses tonunun kısık da olsa iyi çıkmasını dikkat ederek konuşmaya başladı. İyiyim baba, bana ne oldu? Kızım seni evde temizlik yaparken bir böcek ısırmış, göğsün şişmiş. Sonrasında biz konağa gelirken bir yerde çarptın sanırım ki şişen yer patlamış. Alerjin tutunca da fenalaştın. Seni apar topar sağlık ocağına getirdik. Durumun iyi. Anneye de böcek ısırdığı zaman böyle olurdu. Murat Bey arkadaşı Hakan'ın gözlerinin içine bakarak onu da yalanına ortak etmişti. Buralarda bir böcek vardır Selmina. Isırdığı yerleri şişirir, sanki bir tırnağa batmış gibi yaralar oluşur. Sanki biri tırnağını batırmış gibi yaralar oluşur. Seni de o böcek ısırmış. Selmina Doktor Hakan'ın sözlerinin ardından bakışlarını yeniden babasına doğrulttu. Ben sana demiyor muyum tam annemin kızıyım diye. Selmina buruk bir gülümsemeyle babasına bakarken istemsizce kasıldı. Bir çift kara gözü üzerinde hissetmek gerilmesine neden oluyordu. İyi misin canım? O kadar çok korktum ki yeni bulduğum arkadaşıma bir şeyler olacak diye aklım çıktı. Dicle endişeli sözlerle Sermina'ya bakarken bir elini nazikçe okşuyordu. Sermina bu dokunuşlarıyla kendisini daha iyi hissetmeye başladı. Bir dostun sıcaklığı en güçlü ağrı kesicilerden daha güçlüydü. İyiyim canım merak etme. Bak babamın dediği gibi sadece bir böcek ısınması. Geçti gitti. Bir iki güne toparlarım kendimi. Dicle aklına gelen fikirle heyecanla Sermina'nın elini bırakıp tekerlekli sandalyesine yaşlı gözlerle Sermina'yı izleyen annesinin yanına sürdü. Sakin Hanım kızının yine bir işler peşinde olduğunu hissetse de ağzındaki baklayı çıkarması için kızının konuşmasını bekledi. Anne, seninle biraz dışarıda konuşabilir miyiz? Sakin Hanım kızının sandalyesini tutup itmeye başladı ve birlikte odadan dışarıya çıktılar. Dicle hiç olmadığı kadar heyecan dolu bir sesle konuşuyordu. Anne Sermina ile konuşurken onun annesinin olmadığını öğrendim. Biliyorsun babası da çalışıyor. Diyorum ki iyi olana kadar bizim konakta kalsa, onu evde tek başına bırakmaya gönlüm razı gelmiyor. Sakine Hanım kızının iyilik dolu kalbine hayran kalmıştı. Daha yeni tanıştığı ve hemen arkadaş olarak hayatına aldığı Sermina'yı bu kadar düşünmesi için de geleceğe dair ümitler dizlendiriyordu. Belki zamanla Sermina sayesinde güzel kızı eskisi gibi olabilirdi. Üstelik bu fikrinde haklıydı. Sermina'yı evde tek başına bırakmayan kendi gönlü de razı gelmezdi. Gelmezdi de gelini Asmine'ye ne diyecekti? Bugün istemsizce gelinin telefon görüşmesine kulak misafir olmuştu. Asmin kardeşine Sermina'yı öyle bir anlatmıştı ki onu sevmediği ve konakta istemediği barizdi. İstenmeyen olayların yaşanma olasılığı bile Sakin Hanım'ın canının sıkılmasına yetti. Yüzü hafif asık şekilde dizlerinin üzerine çöktü ve kızının yüzünü iki elinin arasına alarak konuşmaya başladı. Yavrum, çok iyi düşünmüşsün. Ben de senin gibi düşünüyorum. O kızı hasta halde evde tek başına bırakmaya benim de gönlüm razı gelmez ama yengeni bilirsin, onu hiç sevmedi. Şimdi durduk yere olay çıksın istemem. Zaten bugün olanlarda da yatışmamışken her şey daha da kötü olmasın. Bak ne yapalım biliyor musun? Necla teyzeni Sermina'ya bırakması için doktorun evine gönderelim. Böylesi daha iyi olur. Ne dersin kızım? Dicle annesinin sözlerine sinirlenmişti. O konak sadece Asmin'in evi değildi. Kendisinin de eviydi. Ve istediği insan evine çağırabilirdi. O uyuz yengisine kötülük dolmuş kalbi kimseyi sevmedi diye Selmina'yı nasıl sevsindi? Üzgün gözlerle annesinin gözlerinin içine bakıp ellerinden tuttu ve konuşmaya başladı. Asmin sizin gelininizse ben de sizin kızınızım. O konak onun olduğu kadar benim de evim anne. İstediğimi çağırırım. O yenge müsveddesi ne düşündüğünü, ne hissettiği beni ilgilendirmiyor. Hem ben yaptıklarından sonra ona karşı en ufak sevgim ve saygım kalmadı. Ne olur anne, beni üzme ve Selmina'yı bizim eve çağıralım.
Sakin Hanım pes etmiş bakışlarla güzel gözlüsünün gözlerine baktı ve ayağa kalkıp sandalyeyi tekrar odaya doğru sürmeye başladı. Odada sessizlik hakimdi. Sermina gözlerini tavana dikmiş halde uzanırken, Mert Sermina'dan nasıl özür dileyeceğini düşünüyordu. Onu çok kırmıştı. Bunu bir saniyelik bakışlarında gözlerinde okumuştu. Murat Bey kızının elini sıkı sıkıya tutarken kapının açılması ve içeriye Dicle ve annesinin girmesiyle tüm gözler onlara çevrildi. Dicle heyecanla annesine baktı ve sonra da Sermina'nın yatağına yaklaşıp boştaki elini tutup konuşmaya başladı. Sermina, biliyorum daha 24 saat olmadı arkadaş olalı ama sanki yıllardır birbirimizi tanıyormuşçasına çok seviyorum seni. Senin de beni sevdiğini biliyorum. Bu sevgimize güvenerek senden bir şey istiyorum. Eğer baban da izin verirse iyileşene kadar bizim evimizde konakta kalmanı istiyorum. Seni hasta halinle evde tek başına bırakamam. Sermina hiç beklemediği bu teklif karşısında ne diyeceğini bilemedi. Yeni arkadaşının böyle ince düşünceli olması yüreğini okşarken bir yandan da doğru olup olamayacağını tartıyordu. Bugün o konakta çok şey yaşanmıştı. Üstelik Asmin de o evdeydi. Onun olduğu yerde nasıl rahat edebilirdi? Ya da şöyle bir gerekirse Asmin ona rahat verir miydi? Kararsız bakışlarla babasına bakan Sermina, babasının gülümseyen gözüyle sorusunun cevabını almıştı lakin bunu nasıl söyleyeceğini bilmiyordu. Mert Sermina'nın bu teklifi kabul etmesi için neredeyse dua edecekti. Çünkü Sermina'dan özür dileme işini konakta daha rahat halledebilirdi. Sermina bakışlarını Dicle'ye çevirdiğinde onun sabırsız halini görünce daha fazla dayanamayıp konakta kalmayı kabul ettiğini söyledi. Sakin Hanım hemen konaktaki kızları arayıp gerekli tüm talimatları verdi. Şoförlük görevi ise Mert'teydi. Yarım saat sonra Doktor Hakan yeniden gelip Sermina'yı muayene etti. İlaçları reçeteye yazdıktan sonra evine gidebileceğini söyledi. Hep birlikte arabalara binip konağa doğru yol alırlarken sağlık ocağının en alt katındaki en son odada hiç istenmeyecek türde olaylar peydah oluyordu. Daha 25 yaşında gencecik bir kızdı Peri. Annesinin prensesiydi. Babasının canının içi her şey çok güzel biliyorken aniden hayatı tepetaklak olmuştu. Gece bitmeyen kabuslar, geçirdiği ataklar ve sinir krizleriyle hem ailesine hem de kendisine hayatı zindan etmeye başlamıştı. Ailesi onu ilk önce şehirdeki psikologlara götürdü. Kızlarında böyle düzelme olmayınca Hakan Bey'e getirmeye karar vermişlerdi. Doktor Hakan hukuk fakültesini bitirince ilk buraya atanmıştı ve uzun yıllar boyunca burada görev yapıyordu. Öyle ki ailesinden kalan bir yeteneği sayesinde burada kalmanın daha yararlı olabileceğini düşünmüştü. Kendisi cinler ile konuşabiliyor, onların düşüncelerini okuyabiliyor ve onları görebiliyordu. Sağlık ocağının en alt katını bu konulardan dertli insana yardım edebilmek için ayırmıştı ve bunu sadece kendisi ve tedavi olanlar biliyordu. Murat Bey kızı Selmina ve ziyaretçileriyle sağlık ocağından gider gitmez Doktor Hakan dış kapı olan demir kapıyı kilitledikten sonra hızlı adımlarla alt kata inip Peri'nin ve annesinin bulunduğu odaya doğru yürümeye başladı. Peri hissizdi. Hiçbir şey hissetmiyordu. İlk olarak başında hissettiği uyuşma artık vücudunun her yerinde hüküm sürerken kapının açılmasıyla bakışlarını o yöne çevirdi. Yine Hakan doktor gelmişti. İçinde aniden beliren öfke kendisini ele geçirmek ister gibi hızla tüm hücrelerine yayılırken göğsünde baş edemediği bir sıcaklık oluşuyordu. Doktor Hakan Cin'in kendisine karşı olan öfkesinin farkındaydı. Bugün bu işi bitirecekti. Er ya da geç bu güzel kızı bu illetten kurtaracaktı. Yavaş lakin büyük adımlarla Peri'nin yanına doğru ilerledi. Her adımda gözlerinin içine bakıyordu. Gri renkli lakin nemli olan duvar, yanıp yanıp sönen floresan lambası, odanın gerginliğini daha da arttırıyordu. Peri elleri ve ayakları deri kemerlerle bağlı olmasına karşın çırpınmaya ve bağırarak konuşmaya başladı. Git buradan pis insan. İbranice cinlerin dili olarak bilinirdi. Peri'nin içindeki cin de Doktor Hakan ile o dille konuşuyordu. Kızın bedenini terk edeceksin. Yoksa sana azapların en büyüğünü yaşatıp yine seni oradan çıkartırım. Yapamazsın. İçinden çıkmam o benim. Peri'nin içindeki cin iyice sinirlenmişti. Öyle ki yavaş yavaş Peri'ye zarar vermeye başlamıştı. Doktor Hakan Peri'nin yanına geldiğinde bir eliyle gözlerini kapatırken diğer eliyle de sol kulağının havada olacağı şekilde başını çevirdi. Besmele çekerek ezan okumaya başladı. Selatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Hayır, yapma, okuma. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Okuma, yalvarırım yapma. Çok canım acıyor. Esselatu vesselamu aleyke ya Nure Arşillah. Okuma, pis insanoğlu. İntikamım çok acı olacak. Ben de seni azaplar içinde bırakacağım. Yeter artık, okuma, yeter. Peri istemsiz olarak bağlı olduğu deri kemerlerin izin verdiğince çırpınıyor, ağlıyor ve boğazı yırtılırmışçasına bağırıyordu ama nafileydi. Doktor Hakan onun yakarışlarına aldanmıyor ve durmuyordu. Esselatu vesselamu aleyke ya hayra halbillah.
Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidin evvelin vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Mide bulantısı ve aşırı baş ağrısıyla kendisinden geçen Peri bayılırken, Doktor Hakan başına geleceklerden habersiz, Peri için başına dua okumaya devam ediyordu. Peri'nin annesi elindeki bıçak ile pis pis sırtarak tam arkasında Doktor Hakan'ın işini bitirmek için doğru zamanı bekliyordu. Dua insanın şeytani ve cinli varlıklara karşı en büyük silahıdır. Allah'a yakın olmak içinse görünmez bir bağ. Bazı anlar içten edilen bir dua insanın kurtarıcısı olabilir. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek arkasını döndü Doktor Hakan. Kendisini Azrail misal bekleyen o varlığın pis nefesi yüzüne vuruyor, o nefes ciğerlerine doldukça da midesi alt üst oluyordu. Korkusuzca Peri'nin annesinin gözlerinin içine bakmaya başladı. Aslında o kadıncağıza değil, içindeki cinin gözlerine bakıyordu. Tüm cesaretiyle yeniden dua okumaya başladı. Allah, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Malik, El-Kuddüs, El-Selam, El-Mümin, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cabbar. Doktor Hakan bir yandan Allah'ın adlarını okurken bir yandan da kadın elindeki bıçağı almaya çalışıyordu. Gücü tükenmek üzereydi. Peri'nin annesinin içindeki cin çok güçlüydü ve pes etmeye niyeti yoktu. Doktor Hakan o cininin ne kadar güçlü olduğunu bildiği için Allah'ın 99 ismini yani Esma-ül Hüsna'yı okumaya devam etti. Esma-ül Hüsna, Felak ve Nas sureleri gibi cinler üzerinde en etkili dualardan birisiydi. Peri'nin annesi Melek Hanım'ın içindeki cin iyice çıkmaza girmişti. Esma-ül Hüsna okundukça canı yanıyor ve buradan gitme ihtiyacı duyuyordu. Son gücüyle Doktor Hakan'a saldırmaya devam etti. Gücü tükense bile kolay kolay pes etmeyecekti. Doktor Hakan, cinin gücünün tükendiğini sezdiği anda sesini daha da yükselterek Esma-ül Hüsna'yı okumaya devam etti. Gözlerini Melek Hanım'ın yani içindeki kafir cinin gözlerinden ayırmıyordu. El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Gaffar, El-Kanhar, El-Vahhab, El-Rezzak, El-Fettah, El-Alim. Kafir cin Esma-ül Hüsna'nın gücüne dayanamayıp yere diz çöktü. Artık duanın verdiği bu azaba dayanamıyordu. Kafir cin Melek Hanım'ın bedeninin içine derin nefesler almaya başlarken gittikçe hırçınlaşıp kadının üzerindeki kıyafetleri parçalarcasına yırtmaya başladı. Doktor Hakan bunu fırsat bilerek Melek Hanım'ın göğsüne sert bir darbe indirdi. Bu onu yere sırt üstü düşürüp bıçağı elinden alıp odanın diğer tarafına attı. Hemen kendisi de yere diz çöküp Melek Hanım'ın gözlerini bir eliyle kapattı. Diğer eliyle de onu sağ tarafına doğru döndürüp kollarından sıkıca tuttu. Yüksek sesle Esma-ül Hüsna'yı okumaya devam etti. O okudukça Melek Hanım kıpkırmızı oluyor, çığlıklar atarak kendisinden geçiyordu. Doktor Hakan, Esma-ül Hüsna duasını okumayı bitirdikten sonra Melek Hanım'ın kulağına eğilerek yüksek sesle ezan okumaya başladı. Melek Hanım'ın içindeki cin okuma diye yalvarmaya başlasa da Doktor Hakan durmayıp ezanı Kur'an'ı okumaya devam etti. Kafir, eğer kimlerden olduğunu söylemez ve bu kadının içinden çıkmazsan Allah'ın izniyle seni öldürürüm. Yeter, okuma çıkacağım tamam. Bana kim olduğunu söyle. Neden yıllardır bu kızın içindesin? Melek Hanım'ın içindeki cin artık onun bedeninden çıkmak istiyordu ama canı çok yandığı için yapamıyordu. Tek çaresi bu adam olduğunu bildiği için de ne isterse söylemeye ve onun yardımıyla bu bedenden çıkmaya karar verdi. Tabii ki de Peri'nin peşini bırakmayacaktı. Gitse bile tekrar geri gelecekti. Ben Müslüman değil kafirim. Bu kadının kızına aşık oldum. Yıllardır onunlaydım. Çıkacağım bu bedenden. Tamam artık dua okuma yeter. Cin artık bu acıya dayanamıyordu. Her ne kadar sonuna kadar savaşmak istese de yapamamıştı. Kim olduğunu tam belli etmese de Doktor Hakan'ı tatmin edecek kadar bilgi söylemişti. Daha fazlasını yapamazdı. Doktor Hakan Melek Hanım'ın da fazla zarar görmemesi için cinin bedenden çıkmasını sağlayacak duayı okumaya başladı. Birkaç dakika sonra Melek Hanım aniden midesinin bulanmasıyla ölmeye başladı. Bir süre sonra da olduğu yere kustu. Kusmasıyla içindeki cin de çıkmış oldu. Ama bu burada bitmemişti. Bir gün Doktor Hakan'dan intikamını almak için geri gelecekti. Doktor Hakan Melek Hanım'ın kusmasıyla derin bir nefes verip gereken malzemeleri odadaki dolaptan temin ederek köşedeki mindere oturdu. Ritüeliyle anne kızı koruyacak tüm duaları okumaya devam etti. Bir aksilik çıkmadığı sürece anne kız artık bu illetten kurtulmuş demekti. Neydi o gözlerindeki bakışların anlamı? Kızgınlık, kırgınlık, inat, öfke, belki de daha fazlası. Mert sırtını soğuk taş duvara dayanmış Sermina'yı izliyordu. Ondan bir ara özür dilemeliydi ama nasıl dileyeceğini de bilmiyordu. Karısının gözü hep üzerindeyken onunla konuşması imkansızdı. Şu 2 gündür Asmin'i tanıyamaz olmuştu. Karısı çok değişmişti. Gözleri bile eskisinden farklı bakıyordu. Sanki o bakışlardaki aşk yeğeni hırs ve intikama bırakmıştı. Ya kendisi saçmalıyordu ya da zamanla gerçekler açığa çıkıyordu. İyi misin Delalam'ın, Keçam'ın, rahatın yerinde mi? Sermina şaşkın bir yüz ifadesiyle Sakin Hanım'a baktı.
O dediği kelimeler ne demekti? Bakışlarını yanı başında oturan Dicle'ye çevirip biraz yaklaştı ve kısık sesle konuşmaya başladı. Dicle, annen ne dedi? Küfür mü etti, sevdi mi? Hiçbir şey anlamadım. Dicle Selmina'nın sorusuyla gülmemek için kendini zor tutuyorken aynı durum Mert için de geçerliydi. Selmina'nın sorusunu o da duymuştu. Kardeşinin konuşmasına fırsat vermeden Selmina'nın gözlerinin içine bakarak sorusunun cevabını söyledi. Annem sana güzelim, kızım dedi Selmina. Telelamın güzelim, Keçamın da kızım demek. Selmina Mert'in ağzından duyduğu kelimelerle çok utanmış, elinde olmadan heyecanlanmıştı. O en son Mert ile tartışmamış mıydı? Neden böyle hissetmişti ki şimdi? Birkaç saniye sonra böyle hissettiği için kendini çok suçladı. Sonuçta o evli bir adamdı. Neden heyecanlanmıştı? Kalbi neden bakışları ve sözleriyle hızlanmıştı? Buna sebep neydi? Bu düşüncelerle kafasını sağa sola sallayıp mahcup bir ifadeyle Sakin Hanım'a baktı ve konuşmaya başladı. Çok teşekkür ederim Sakin Hanım. Bundan daha iyi olamazdım inanın. Her şey için çok teşekkür ederim. Evinizin kapılarını açtınız bana ve babama. Çok sağ olun. Sakin Hanım gülümseyerek Selmina'yı başından öptü ve odadaki herkese en çok da Asmin'e uyarıcı bir bakış atıp konuşmaya başladı. Sen kızımın en yakın arkadaşıysan, burası da artık senin bir evin kızım. Bir daha sözün etme. Şimdi hepimiz çıkalım da sen biraz dinlen. Sakin Hanım'ın sözlerinden sonra herkes odadan çıkarken Mert'in adımları yavaşladı ve gözlerini Selmina'dan ayırmıyordu. Asmin de bunun farkındaydı lakin elinden bir şey gelmiyordu. Selmina da bu bakışların farkındaydı ama hiçbir şey söylemeyecekti. Kırgın da o bakışların sahibine. Nedensizce kırgın. Asmin bu duruma daha fazla dayanamayarak kocasının koluna girdi ve deyim yerindeyse onu kapıya doğru sürüklemeye başladı. Bir an önce buradan kocasını uzaklaştırması lazımdı. Akşam iyice örtmüştü Mardin'in üzerini. Bir karanlık çökmüştü gökyüzüne. Sanki kötü günlerin habercisiydi o karanlık. Selmina herkes odadan çıkınca rahat bir nefes alıp yatağına iyice yayıldı. Ellerini açıp dualarını etti ve gözlerini kapatıp kendisini uykunun kollarına bıraktı. Mert ise konağın avlusundaki sedirde karısıyla oturuyordu. Asmin ona sarılmak, kokusunu ciğerlerine doya doya çekmek istiyordu ama Mert bir türlü kendisine yanaşmıyordu. Bunun nedenini öğrenmesi lazımdı. İçini bir telaş kaplamıştı. Yoksa o kız yüzünden kendisinden soğuyor muydu? Bu kötü düşünceler Asmin'i iyice korkuturken bir hamle daha yapıp kocasına sarılmak istemişti ama Mert dayanamayıp ayağa kalktı. Burada konuşamayacaklarını bildiğinden hızlı adımlarla odalarına doğru yürümeye başladı. Asmin de ne olduğunu anlamadan onu takip etmeye başladı. Mert kapıyı hızla açıp odalarına girdiğinde Asmin ona tezatlık yaparak sakin bir odaya girip kapıyı yavaşça kapattı. Kocasının neler söyleyeceğini tahmin ettiğinden ikili koltuğa oturup başını öne eğdi ve parmaklarıyla oynamaya başladı. Mert parmaklarını saçlarından sinirle geçirirken odanın içinde hızlı adımlarla volta atıyordu. Bu gece onunla konuşacaktı. İçindekileri yüzüne kusup rahatlayacaktı. Sonrası diye bir şey yoktu. Kendisi de ne olacağını biliyordu. Aniden Asmin'in önünde durup sesini sakin tutmaya çalışarak konuşmaya başladı. Asmin, seni son kez uyarıyorum. Bir daha bana yaklaşmaya çalışma. Evet, karım olabilirsin ama artık eskisi gibi olamayız. Bunu bir daha tekrarlamayacağım. Anladın mı beni? Asmin sevdiği adamdan duyduğu sözlerle yıkılmıştı. Nasıl olurdu? Kendisinden uzak durmasını nasıl isteyebilirdi? Yaşlar gözlerinden sicim gibi akarken başını kaldırıp kendisine bir yabancıymış gibi bakan kocasına baktı. Bunu benden nasıl istersin? Ben seni bu kadar çok severken nasıl uzak kalabilirim? Olmaz. Bu dediğini yapamam. Mert sinirle Asmin'in çenesinden tutup gözlerinin içine baktı ve her kelimesini bastıra bastıra konuşmaya başladı. Bunları her şeyim olan kardeşime o eziyetleri yapmadan önce düşünecektim. Dicle benim her şeyim ve herkesten önce o var kalbimde. Senden bile önce. Onun gözyaşının bir damlasını bırak bu madeni, tüm dünyayı yakarım. Anladın mı beni Asmin? Senin o kalpsiz yüzünü görememişim. Gerçek yüzünü görememişim. Ama artık her şeyi biliyorum. Bundan sonra ne yanıma yaklaşacaksın ne de bir çift söz edeceksin. Yok, ben bu hayatı çekemem diyorsan, istediğin anda babanın evine gidebilirsin. Asmin'in göz bebekleri büyümüştü. Bu kadar da olmazdı. Nasıl kendisinden hemen vazgeçebilirdi? Nasıl her şeyi bir kalemde silip atabilirdi? Sinirle ayağa kalk Mert'i kollarından tuttu ve sarsmaya başladı. Ben bunlara hak edecek hiçbir şey yapmadım. Ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. Seni kıskandım. Dicle'yi bu kadar sevmeni, onunla böyle içten ilgilenmeni kıskandım. Onunla benimle olmadığın gibiydin. Hiç bilmediğin bir Mert oluyordun ve bana o yüzünü hiç göstermedin. Sus, sus Asmin. Yoksa hiç istemediğim şeyleri yapmak zorunda kalacağım. Artık bu odada seninle kalmayacağım. Kıskançlık ve kin dolu kalbinle sana bu oda anca yeter. Benim burada artık bir yerim yok. Belki bensiz kalınca aklın başına gelir.
Mert hızla dolabına doğru ilerleyip pijamalarını ve yarın giyeceği kıyafetleri yanına aldı ve odadan hızla çıktı. Kapının önünde durup konağa göz gezdirdi ve Sermina'nın kaldığı misafir odasının yanındaki misafir odasında kalmaya karar verdi. Asmin ise odada öylece kala kalmıştı. Sermina'nın bu evde kalmasına engel olamadığı gibi bir de Mert ile kavga etmişlerdi. İçinden kendisine yemin etti. Buna neden olan herkes bedelini ödeyecekti. Mert odaya girdiğinde kıyafetlerini tekli koltuğa bırakıp sadece iç çamaşırlarını ve pijamalarını yanına alarak odadaki banyoya ilerledi. Sıcak bir duş alıp odaya geri döndü. Yatağa girip uyumaya çalıştı ama bir türlü uyuyamıyordu. Sağa döndü, sola döndü ama uykusu gelmiyordu. Ani bir kararla yatağından kalkıp çıkarttığı ceketin cebinden sigarasını ve çakmağını alıp balkona çıktı. Küçük bir sedire oturarak paketten çıkardığı sigarasını yaktı. Derin bir nefes çekip kendisini derin düşüncelere bıraktı. Sermina uykunun kollarındayken yavaşça açılan kapının gıcırdısına uyandı. Susamış bir halde ağrıyan başına inat yattığı yerden doğruldu. Başını kapıya çevirdiğinde beyaz elbiseli, uzun saçlı bir kız gülerek bakıyordu. Sermina, haydi gel gezelim. Sen bana söz vermiştin. Birlikte fotoğraf çekecektik. Sermina duyduğu sözlerle şok oldu. Bu karşısındaki Dicle miydi? Hayır, olamazdı. Dicle yürüyemiyordu. Böyle bir şey imkansızdı. Kapıdaki beyaz elbiseli kızı dikkatlice incelediğinde onun Dicle olmadığına emin oldu. Ama bu nasıl olabilirdi? Haydi Sermina, beni kıracak mısın? Senin buradaki en yakın arkadaşın ben değil miyim? Haydi kalk o yataktan. Sermina daha ne olduğunu anlayamadan bilinci dışında yataktan kalktı. Küçük adımlarla kendisini bekleyen Dicle'ye doğru yürümeye başladı. Haydi gel Sermina. Seni kabusuna götüreceğim. Sermina gözleri kapalı yürümeye devam ederken bedeni aniden sarsılmaya başladı. Bir erkek sesi onun ismini söylüyordu. Ses çok derinlerden geliyordu. Mert, Sermina'nın odasında duyduğu ayak sesleriyle endişelenmiş, onu merak etmişti. Sigarasını söndürüp hızla ayağa kalktı ve kapıyı çok ses çıkarmayacak şekilde çalarak odadan içeriye girdi. Ay ışığının aydınlattığı odada gördüklerine inanamadı. Sermina gözleri kapalı halde kendisine doğru yürüyordu. Hemen bir karar verip Sermina'ya doğru ilerledi. Kollarından nazikçe tutup onun canını yakmadan sarsmaya başladı. Sermina bir süre sonra gözlerini açtı. Karşısında kendisine endişeli gözlerle bakan Mert'i görünce çok korkmuştu. Çığlık atacağı sırada Mert ağzını bir eliyle kapatıp onu odanın duvarına yasladı. Sermina'nın aklı karma karışıktı. O rüyasında kapının önünde gördüğü kız çok gerçekçiydi. Sesini gerçekten duyduğuna emindi. Peki Mert'in odasında bir gece vakti ne işi vardı? Aklında binlerce düşünceyle öylece kala kalmıştı. İkisi çok yakın bir haldeydi ve gözleri birbirine bakmaktan bir türlü vazgeçmiyordu. Kalpleri nedensizce hızlı atıyordu. Mert elini yavaşça Sermina'nın ağzından çekti lakin ikisi de oldukları yerde kala kaldı. Mert Sermina'nın ağzından elini çektiği için artık nefesleri birbirlerine karışıyordu. Tıpkı Mert'in her nefes alışında aklının karıştığı gibi.